Padişah bir gün halkın arasında neler olup bittiğini görmek ister ve veziriyle birlikte tebdili kıyafet yani kıyafet değiştirerek saraydan çıkar. Amaçları günlük hayatı kendi gözleriyle görmek, halkın halini anlamaktır. Bir süre yol aldıktan sonra huzurlu güzel bir köye gelirler. Köydeki küçük bir evin önünde genç bir kız oturmuş, sessizce örgü örmektedir. Padişah ve vezir kızın yanına yaklaşır. Padişah gülümseyerek sorar, "Baban evde mi kızım?" Genç kız başını kaldırır ve şöyle cevap verir: "Babam evde değil efendim, azı çok etmeye gitti." Bu cevap vezirin kafasını karıştırsa da padişah belli etmeden devam eder. "Peki annen evde mi?" Kız yine sakince cevaplar: "Annem de biri iki etmeye gitti." Padişah bu kez etrafa bakar. Ev küçük ama bakımlıdır. Bacası ise biraz eğiktir. Padişah gülümseyerek, "Kızım ev güzel ama bacası da biraz eğri hani." Kız hiç bozulmadan cevap verir: "Bacası eğridir ama dumanı doğru tüter efendim." Padişah kıza bir soru daha yöneltir: "Sana bir kaz yollasam, yolar mısın?" Kız mahcup bir gülümsemeyle, "İzninizle efendim, en ince tüylerine kadar yolarım." der. Padişah ve vezir selam verip yola koyulur. Saraya vardıklarında padişah vezirine döner ve sorar: "Vezir, konuşmaları anladın mı?" Vezir biraz sıkılarak cevap verir: "Doğrusunu söylemek gerekirse padişahım, hiçbirini anlamadım." Padişah bu kez daha ciddi bir ifadeyle, "Öyleyse git öğren, aksi halde görevinden olursun." Vezir telaşla köye geri döner. Genç kızı bulur ve der ki, "Kızım, yanımdaki adam bugün seninle konuştu ama ben söylediklerinin ne anlama geldiğini çıkaramadım. Ne olur bana anlat, senin için ne istersen veririm." Kız hiç düşünmeden konuşur: "Açıklarım ama her cevap için 10 altın isterim." Vezir mecburen kabul eder. Kız anlatmaya başlar: "Babam evde mi diye sorduğunda ben azı çok etmeye gitti dedim. Çünkü babam çiftçidir. Tohum atmaya gitti. Yani azı çok etmeye." Vezir 10 altını çıkarır ve kız devam eder: "Annem evde mi diye sorunca ben biri iki etmeye gitti dedim. Çünkü annem ebedir. Bir canı iki etmeye yani doğum yaptırmaya gitti." Kız bir 10 altın daha alır ve devam eder: "Ev güzel ama bacası eğri dedi. Bununla benim güzel olduğumu ama gözlerimin şaşı olduğunu söyledi." Vezir şaşkınlıkla bakar, kız açıklamasını tamamlar: "Ben de bacası eğridir ama dumanı doğru tüter diyerek şaşı olabilirim ama gözüm iyi görür dedim." Vezir son merak ettiği soruyu sorar: "Peki sana bir kaz yollasam yolar mısın? Bunun anlamı neydi?" Kız gülümseyerek son cevabı verir: "İşte o kaz da sizdiniz. Bütün cevaplar için bana onlarca altın verdiniz." Vezir ne diyeceğini bilemez. Çünkü kız sadece kelimeleri değil, durumu da ustalıkla açıklamıştır. Hikayenin sonunda söylenen söz ise ders niteliğindedir. İşitmek bir kabiliyet, dinlemekse bir sanattır.